Gerçek dünya, kuantum fiziğiyle tüyler ürpertici bir kurgu arasındaki o ince çizginin tamamen silindiği bir yere gitmeye hazır mısınız? Bildiğimizi sandığımız her şeyin, yani yaşamın, ölümün ve insan zihninin doğasının bir anda altüst olduğu bir dünya hayal edin. Bu incelememizde bilimin o en karanlık köşelerine ve tarihin en gizemli sokaklarına doğru gerçekten nefes kesici bir yolculuğa çıkıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu hiç de sıradan bir hikaye değil. Evet, gelin şu meseleye hemen bir dalalım. Efsanevi mucit Nikola Tesla'nın bu çarpıcı sözü aslında birazdan keşfedeceğimiz tüm o karanlık gizeminde temelini oluşturuyor. Diyor ki, bilim fiziksel olmayan olayları incelemeye başladığı gün, önceki yüzyıllarda gösterdiği ilerlemenin daha fazlasını bir 10 yılda kat edecektir. İnanılmaz bir öngörü değil mi? Fiziksel olmayan olaylar. Yani dokunamadığımız, mikroskop altına koyup ölçemediğimiz ama orada olduğunu kesinlikle bildiğimiz şeyler. İnsan bilinci gibi. Ve inanın bana, bu konuyu bir kez eşelemeye başladığınızda kendinizi o tavşan deliğinden aşağı düşerken buluyorsunuz. Şimdi, hepimizin hayatında en azından bir kez uykularını kaçıran o derin felsefi soruyla başlayalım. Ölüm gerçekten bir son mu? Kaynak materyalimizde Doktor Brigitte Gessner adında bir nörobilimcinin Prag semalarında süzülürken yaşadığı o inanılmaz ürpertici beden dışı deneyime tanık oluyoruz. Düşünsenize, bedeninde değil, fiziksel bir kütlesi yok ama bilinci tamamen yerinde. Aşağıya, kendi bedenine bakarken beyninde yankılanan o cümle çok tanıdık. Öldüğün zaman ölürsün. Nokta. Ama o an kendi zihni tüm bu bilimsel gerçekliği tamamen reddediyor. İşte bu korkutucu deneyim bizi tüm hikayenin kalbine, adeta bir şok dalgasının tam merkezine fırlatıyor. Dan Brown'un Sırların Sırrı adlı eseri bizi tam da bu bahsettiğim varoluşsal sancıların tam ortasına çekiyor. Ancak bu hikayeyi bu kadar ürkütücü yapan şey sadece kurgusu değil. Kitabın başındaki o meşhur gerçekler sayfası çok ama çok net bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, romanda bahsedilen tüm o sanat eserleri, gizli semboller, belgeler ve en önemlisi o tüyler ürperten gizli bilimsel deneylerin hepsi gerçek dünyada var. Yani birazdan duyacağınız o korkutucu teknolojiler sadece yazarın hayal dünyasından ibaret değil. Hepsi kelimenin tam anlamıyla gerçek. Peki tüm bu akıl almaz olayların sahnesi neresi dersiniz? Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Prag. Namı diğer Yüz Kuleli şehir. Voltava Nehri'nin o karanlık sularını, Karl Köprüsü'nün üzerindeki gölgeli aziz heykellerini ve yüzyıllardır şehrin kalbinde yükselen o devasa gotik Aziz Vitus Katedrali'ni gözünüzün önüne getirin. Gaz lambalarının o loş, sarı ışığında yıkanan bu puslu sokaklar, inanın bana sadece turistler için değil, hayaletler, antik simyacılar ve dünyanın en karanlık sırları içinde bir sığınak. Prag, burada sadece sıradan bir arka plan değil, adeta nefes alan, sizi izleyen karanlık bir karakterin ta kendisi. Prag'ın bu puslu atmosferi yüzyıllar boyunca okültizmin, yani o gizli bilimlerin merkezi olmuştur. Mesela Kral II. Rudolf'un yeraltı laboratuvarlarından günümüze kadar ulaşan, karşımızdaki bu A harfi şeklindeki kadim simya sembolüne bir bakın. Bu sadece estetik bir çizim falan değil, evrenin başlangıcını, ruhun uyanışını temsil eden ve hikayenin tam kalbine gizlenmiş şifrelerin anahtarı bu. Gerçekten de tam bir yapboz parçası. Ve bu bize şunu harika bir şekilde gösteriyor, bu kadim kodlar eski ile yeninin, efsane ile bilimin tam da kesiştiği noktada duruyor. Dahası, bu semboller doğrudan Prag'ın o meşhur karanlık efsanesi olan Golem ile bağlantılı. Biliyorsunuz, kilden yapılmış, can bulan o devasa intikamcı yaratık. Romanda, Prag'ın o karanlık ve dar sokaklarında kendi adaletini arayan son derece ürkütücü bir golem figürü görüyoruz. Yazar, tarihi mitolojiyi alıp modern bir gerilimle öylesine kusursuz harmanlamış ki okurken tüyleriniz diken diken oluyor. Burada gördüğümüz sembolik harflerin her biri, tarihin o karanlık mistisizmini günümüzün çok gizli bilimsel araştırmalarıyla birleştiren birer ipucu aslında. Düşünsenize, bir yanda Orta Çağ'ın tozlu büyük kitapları dururken, diğer yanda günümüz istihbarat servislerinin laboratuvarlarında yapılan akıl almaz, yüksek teknoloji deneyler var. Ve inanması güç ama bu harfler, bu iki zıt dünya arasındaki o gizli köprüyü inşa ediyor. Yazar, bu şifreleri olay örgüsünün içine o kadar ince, o kadar ustaca yerleştirmiş ki bir süre sonra gerçeğin nerede başladığını, kurgunun nerede bittiğini anlamak kelimenin tam anlamıyla imkansızlaşıyor.
Bakın bu sıradan bir gerilim hikayesi falan değil. Bu doğrudan bilimin sınırlarında gezinen, beynimizi, algımızı, gerçeklik kavramımızı zorlayan devasa bir bulmaca. Sırrın derinliklerine indikçe hissettiğiniz o gerilim dozu da adım adım tepeye tırmanıyor. Peki tüm bu gizemli şifrelerin, kadim sembollerin ardında yatan asıl büyük sır ne? İşte hikayenin tansiyonu tam da burada zirveye taşıyor. Asıl fırtına, dahi bilim insanı Dr. Catherine Solomon'ın henüz yayımlanmamış o gizli taslak metninin etrafında kopuyor. Bu kitapta dünyayı temelinden sarsacak, insanlığın varoluşunu kelimenin tam anlamıyla yeniden tanımlayacak nitelikte devasa bir bilimsel buluş gizli. Öyle büyük ve tehlikeli bir sır ki bu, koskoca istihbarat servisleri bile bunu ele geçirmek için gözünü kırpmadan cinayet işliyor. Kadim sembollerden çıkıp modern bilime uzanan bu karmaşık dizilim bizi nihayet o büyük, şok edici gerçeğe ulaştırıyor. Eski çağlarda sadece şifrelerle, gizli tarikatlarla ve mistisizmle korunan o sırlar, günümüzde devasa laboratuvarlarda modern noetik teorilerle kanıtlanmış olarak karşımıza çıkıyor. Peki, herkesin uğruna ölmeyi göze aldığı, dünyayı kökünden sarsacağı söylenen bu şok edici keşif tam olarak ne? Hazırsanız söylüyorum. İşte karşımızda. Yerleşik olmayan bilinç. Catherine Solomon'un devrim niteliğindeki bu teorisi aslında insanın ne olduğuna dair bugüne kadar bildiğimiz her şeye meydan okuyor. Sıkı durun. Düşünceleriniz, anılarınız, kişiliğiniz, yani sizi siz yapan hiçbir şey, beyninizdeki o kimyasal tepkimelerin bir sonucu değil. Bilinç, kafatasınızın içine hapsolmuş bir şey değil. Tıpkı yer çekimi veya ışık gibi tüm evrene yayılmış temel bir yapı taşı. Tüm gerçekliği birbirine bağlayan o görünmez ağ. Bu konuyu anlamak için şu efsanevi radyo metaforuna bir bakalım. Yıllardır bize öğretilen standart tıbbi modele göre beynimiz bir jeneratördür, değil mi? Bilinci o üretir. Ve öldüğünüzde o jeneratörün fişi çekilir, her şey karanlığa gömülür, biter. Ancak Solomon'un modelinde olay tamamen farklı. Beyin bir jeneratör falan değil, beynimiz devasa, biyolojik bir radyo alıcısı. Evrende zaten var olan, her yeri saran o devasa bilinç frekansını yakalayan bir anten. Yani eğer radyonuz bozulursa, yani fiziksel olarak ölürseniz, çalan müzik, yani bilinciniz yok olmaz. Sadece o kırık radyodan artık duyulmaz olur. Müzik evrende çalmaya devam eder. Şimdi burada asıl ilginç olan şey şu, bunların hiçbiri bilim kurgu değil. Gerçek, ölçülebilir bilim. Bakın, Çinli bilim insanları birbirine dolanık iki parçacığın tam 1200 kilometre mesafeden birbiriyle anında ışık hızından bile hızlı iletişim kurduğunu kanıtladılar. Gökyüzünde o muhteşem dansı yapan sığırcık kuşlarının aynı anda kusursuzca hareket etmesi rastgele bir mucize değil. Bu evrensel ortak bilincin kanıtıdır. Günlük hayatta uzaktaki bir sevdiğimizle aynı anda aynı şeyi düşünmemiz, hissetmemiz, hepimiz bu devasa evrensel bilinç ağının birbirine bağlı küçük parçalarıyız aslında. İnanılmaz bir his, değil mi? Ama tabii işin içine askeri teknolojiyi ve gücü kattığımızda bu felsefi güzellik anında yerini saf bir dehşete bırakıyor. Şuradaki insandan makineye bağlantıların zaman çizelgesine bir bakın, 90'lı yıllarda bir üniversite koridorunda masum bir tez olarak başlayan yapay nöron fikri yıllar sonra reddedilmiş bir patente dönüşüyor. Ve günümüze geldiğimizde bilimin ulaştığı bu uç nokta, CIA'in Prag'ın o karanlık yer altında yürüttüğü, insan zihnini uzaktan okuyup kontrol etmeyi amaçlayan çok gizli eşik projesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte işler tam da burada çığırından çıkıyor. Peki yazarımız burada ne kadar gerçekçi? Günümüz gerçekliğiyle Dan Brown'un kurgusunu kıyasladığımızda çok çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi gerçekçi olalım. Günümüzde Neuralink veya Synchron gibi cihazlar sayesinde kısıtlı bir beyin bilgisayar arayüzümüz var. Beyin dalgalarını okuyabiliyoruz. Ancak hikayede CIA'in kullandığı o nanoelektrik biyofilamentler, beynin doğal yapısıyla tamamen sıfır hatayla kaynaşabilen sentetik bir teknoloji. Mantıksal açıdan düşünürsek, CIA'in 20 yıl önceki bir öğrenci tezinden ilham alıp, henüz dünyada malzemesi bile icat edilmemiş böyle bir teknolojiyi sıfırdan ve hiç kimsenin ruhu duymadan yaratması devasa bir kurgusal sıçrama. Ama itiraf edin, yine de insanı ya gerçekten yaptılarsa diye düşünmekten alıkoyamıyor. Bu kurgusal sıçramanın en korkunç, en kalp sıkıştırıcı yüzünü ise Sasha karakterinde çok net görüyoruz. Sasha, sırf epilepsisi tedavi edilsin diye beynine bir çip yerleştirilmesine izin veriyor. Bu cihaz, zamanla beyninin tamamına, her bir hücresine entegre oluyor. Ancak asıl tüyler ürpertici detay burada devreye giriyor.
Bu teknoloji, tıpkı düşman eline geçen bir denizaltını batırmak gibi uzaktan tek bir düğmeyle tamamen silinebilme, yani o kill switch dediğimiz özellikle sahibini saniyeler içinde yok etme kapasitesine sahip. Sadece bir saniyeliğini hayal edin. Kendi kafanızın içinde sizin asla kontrol edemediğiniz bir imha düğmesiyle yaşadığınızı bir düşünün. Gerçekten kabus gibi. Ve işte tüm bu teknolojik dehşetten, bu karmaşadan kaçıp, hikayenin en başındaki o saf, kırılgan insani varoluş anına geri dönüyoruz. Doktor Gessner'e. Prag semalarında süzülürken o korkunç makineye bağlı, cansız yatan fiziksel bedenini gören Gessner'in zihninden tam da şu cümleler geçer. Öldüğün zaman ölürsün, nokta. Ama beynim çalışıyor, o halde yaşıyor olmalıyım. Bu an sıradan bir farkındalık değil. Bu, tıbbi ölümün gerçekten bir sonu olmayabileceğine dair atılan devasa bir çığlıktır. Bilincin o kısıtlı bedenden kopup, evrendeki o büyük frekansa sonsuzca karışmasıdır. Tüm bu modern kuantum teorilerini, Prag'ın o tarihi gotik gizemlerini, okült sembolleri ve CIA'nin o karanlık laboratuvarlarını bir araya getirdiğimizde karşımıza çıkan asıl devasa tablo bu işte. Dan Brown, bilim ve kurgu arasındaki o çok ince ip cambazı gibi yürünen çizgide ilerlerken aslında hepimize tek ama çok sarsıcı bir şey soruyor. Şayet zihnimiz devasa bir evrensel yayına ayarlanmış birer biyolojik radyo alıcısıysa, fiziksel radyonuz bozulduğunda, yani hepimiz için o kaçınılmaz son geldiğinde, siz hangi frekansta çalmaya devam edeceksiniz? Bunu bir düşünün. Bu incelememizin sonuna geldik. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.